Arkadaşlar şu anda Van Seyir Tepesi'ne geldik. Buradan Van şehrini kuş bakışı izleyebilirsiniz. Şimdi biraz da sizi manzarayla baş başa bırakalım. Şimdi biz izninizle biraz kahve keyfi yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videoda bahsettiğimiz Edremit kenarındayız. Zaten karşıda tabelayı da görüyorsunuz. Evet, bu alan genelde dışarıdan gelen insanların gezmek için geldikleri mekanlardan birisi. Burada bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Biz bugün şanssız da burayı boş bulabildik yani. Normalde insan kalabalığından geçilmiyor burası. Bu alanda bir de yürüyüş alanı var. Şöyle göstereyim size. Yürüyüş alanı yapmışlar. Bu park böyle devam ediyor. İnsanlar burada oturuyorlar. Çaylarını içiyorlar, kahvelerini içiyorlar. Ondan sonra şu alandan görüyorsunuz zaten ileride. Arka tarafta marina var. Orayı da göstereceğiz biraz sonra. Şuradaki alanda ise konser alanı. Aynen, burası konser alanı. Biz ilk Van'a geldiğimizde burada hatta canlı bir konser vardı. Tam bir kültür şoku yaşamıştık. Evet. Evet, ilk geldiğimizde burada bayağı bir şaşırmıştık. Yani bir konser için alan yapmışlardı. Bir de Van'ın yöresel müzikleri vardı burada. Onları dinlemiştik. Böyle bir görüntüsü var buranın. Çok güzel burası. İleride de görünüyor mu bilmiyorum ama belki ekranlar büyüyünce daha fazla net görünür. Ben şu an yakınlaştırma yapamıyorum. Trenli feribot var. Buradan Tatvan'a, Tatvan'dan Van'a tren geliyor bildiğiniz feribotla beraber. Şöyle gösterelim, yine devam edelim. Bilin bakalım gezerken ne bulduk? Yıllardır aranıp bulunamayan Van Gölü canavarı karşınızda. Dıps dıps dıps. Hazır olun. Evet, burada Van halkının yardımsever olduğu kadar da ne kadar sanatkar insanlar olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi bu eseri yorumlamak gerekirse biraz klasizm, biraz sürrealizm, biraz fütürizm, biraz parnasizm. Ondan sonra aklınıza gelebilecek diğer sanat eserlerinden alınmış ve birleştirilmiş, yeniden oluşturulmuş bir eser görüyorsunuz. Biraz kertenkele, biraz timsah, biraz iguana karışımı, değişik bir canavar olmuş. Evet, ama şaka bir yana çok güzel olmuş. Bence çok güzel düşünmüşler. Evet. İnsanlar geliyorlar, burada fotoğraf çektiriyorlar. Ondan sonra hatıra kalıyor kendilerine. Tabii Van Gölü canavarı Van'ın en büyük simgelerinden biri. Her ne kadar bulunamadıysa da artık böyle aklımızda böyle bir şey var. Demek ki. Geçen yine bir haber olmuştu Van Gölü canavarı bulundu diye. Bilin bakalım ne çıktı? Yüzen bir domuz. Evet. Domuzlar yüzer mi diyeceksiniz ama domuzlar da Van'da yüzüyorlarmış. Onu da görmüş olduk. Evet, şimdi başka bir tarafla devam edelim. Arkadaşlar, Edremit Marina'ya geldik. Şöyle bir marinayı göstereyim size. Yine etrafında gezilecek bir yeri var. Etrafı dolaşabiliyorsunuz. Burada belediyenin tekneleri var. Aynı zamanda özel şahıs tekneleri var. Şahıs tekneleriyle veya belediyenin tekneleriyle buradan Akdamar Adası'na seyahat edilebiliyor. Yaklaşık 45 dakika sürüyor buradan Akdamar Adası'na gitmek. Bir de buranın Gevaş ilçesi var. Gevaş ilçesinden ise daha yakın sürüyor tekneyle Akdamar Adası'na geçmek. Keyif yapmak isterseniz Edremit kenarından gitmeniz daha güzel olur. Aynı zamanda küçük takalar da var burada. Ya da şu karşıda görüyorsunuz balık restoran da var. Bu teknelerde balık ekmek de yiyebilirsiniz. Zaten burası biliyorsunuz inci kefaliyle meşhur. İnci kefali endemik bir tür. Sadece Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabiliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu balığı bulamazsınız arkadaşlar. Sadece burada var. Bu aynı zamanda inci kefaline Van balığı da deniyor. Van balığının şöyle bir durumu var maalesef ki Van Gölü'nde yumurtlayamıyor. Bunun için Mayıs, Nisan'da başlıyor doğrusu. Nisan'dan Temmuz ayına kadar nehirlere göç ediyorlar. Nehirlerde yumurtalarını bırakıyorlar. Tekrardan Van Gölü'ne geri dönüyorlar.
Bu nehirlere giderken yaptıkları hareketlerden dolayı da Van balığına uçan balık da deniyor aynı zamanda. Aynen öyle. Balık bendi denilen yerlerde genellikle gerçekleşiyor bu durum. Van halkı olsun, Van'a dışarıdan gelenler olsun, fotoğrafçılar olsun, bunu görüntülemek için hemen hemen her yerden buraya akın ediyorlar. Evet, hem ülke içinden hem de yurt dışından fotoğrafçılar buraya geliyorlar bu görüntüyü izlemek için. Evet arkadaşlar, marina gezisini bitirdikten sonra şimdi sizi hızlıca Seyirtepesi'ne götürüyoruz. Seyirtepesi'nden Van şehrini panoramik olarak izleyebilirsiniz. Şu anda Van Seyirtepesi'ne geldik. Buradan Van şehrini panoramik olarak görebiliyorsunuz. Şu karşıdaki dağ Erek Dağı. Havaalanı görünüyor ama biraz hava puslu diye göremiyorsunuz şu anda. Aşağıda görünen yol İpek yolu. Şu yoldan da aşağıdan, şuradan görünen yoldan da devam ediyor İpek yolu. Buranın çok eski bir geçmişi var. Yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip burası. Urartular zamanında yapılmış. Urartular döneminde buranın yüksek bir yere yapmalarının sebebi de adak adamaymış. Yani kralları Haldi döneminde yılın belli dönemlerinde tahta çıkma, ölüm, savaş, kuraklık, zafer, toplumsal hadiselerin sonuçlarına göre burada kurban adıyorlarmış. Evet, buraya aynı zamanda Kız Kalesi de deniyor. Kız Kalesi denmesinin sebebi döneminde eş bulamayan kızların gün doğumunda ve gün batımında buraya gelerek Tanrı'ya dua edip eş istedikleri söyleniyor. Bu yüzden de adı Kız Kalesi olarak da biliniyor dediğim gibi. Yani 3000 sene de geçse üstünden hala adak adamalar, hurafeler günümüzde ne yazık ki mevcut. Her hurafenin gerçek bir tarafı da olabilir sonuçta. Bilemeyiz. Belki olabilir. De gerçekten koca bulmuşlardır. O da olabilir. Olmayabilir artık. Evet. Evet, şu anda güneş batıyor diye tam olarak gösteremiyorum ama ikinci videoda bahsettiğimiz Tokiler burası oluyor. Edremit Tokiler. Şöyle bir genel göstereyim size. Ondan sonra sizi Seyirtepesi'nin genel görünümüyle baş başa bırakacağım. Bu arada ikinci video, diğer videoları izlemediyseniz kanalımıza girip izleyebilirsiniz. Evet, abone olup yorum yapmayı da unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük burada videoyu bitiriyoruz. Mini Van turumuz burada sona ermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi biz izninizle biraz kahve keyfi yapacağız. Evet, bana karşı kahve keyfi yapılmazsa olmaz.